Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çıtır çıtır incecik bir çörek tarifi yapacağız. Sizleri de çok bekletmeden hemen bu nefis çöreğin tarifine başlıyorum. Hamurumuz için 2 su bardağı ılık kullanıyorum. İkinci bardağımı da ilave ediyorum. Üzerine bir paket yaş maya şöyle ufalayarak ekliyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Ve önce şöyle elimle şekerimizi, mayamızı eritelim. Ve şimdi içerisine 1 su bardağı sıvı yağ da ilave ediyorum. Şöyle bir kaşıkla karıştırıyorum. Ve artık ununu ekleyebiliriz. Un ve tuzunu ilave edeceğiz. 5-6 bardak kadar un kullanacağım. 4 bardak kesin ekliyorum. 2 bardağı da dengeli bir şekilde ekleyeceğim. Cıvık bir hamur elde edeceğiz. Burada tam 4 bardağımı ekledim. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Bir dediğim gibi 2 geri kalan bardağımızla dengeli bir şekilde ekleyelim. Yumuşak bir hamur elde edelim. Arkadaşlar unun kalitesine fark gösterebiliyor. O yüzden ben tam 5,5 bardak un kullandım. Hamurumuzun cıvıklığını şöyle göstereyim sizlere. Hamurumuz bu şekilde cıvık ama ele de çok yapışmıyor. Hamurumuz bu kıvamda. Şöyle bir kere daha yoğurdum ben. Şimdi üzerine kapatalım streç filmle. Attım. Temiz de bir bez atıyorum üzerine. Bu şekilde en az 40 dakika boyunca hamurumuzu mayalamaya bırakalım. Sonrasında devam edeceğiz. Evet, hamurumuz güzelce kabardı. Şöyle önce bir havasını alalım. Ve hamurumu tezgahın üzerine alacağım. Tekrardan şöyle bir toparlıyorum. Pamuk gibi bir hamur zaten, yumuşacık. Şimdi hamurumu 2 eşit parçaya böleceğim. Bu hamurlardan 2 çörek çıkartabiliriz. Hamurlarımı bez haline getiriyorum. Diğerini de aynı şekilde. Hemen bununla başlayalım. Hamurumu 3 eşit parçaya ayırıyorum. Evet, 3 eşit parçaya ayırdım. Şöyle 2 tanesini kenara alıyorum. Üzerlerini kapatalım isterseniz daha iyi olur. Ve bu hamurumuzla başlayalım. İsterseniz merdane kullanabilirsiniz ya da parmak uçlarıyla da açabilirsiniz hamurunuzu. Genişletebildiğiniz kadar genişletelim. Oklava da kullanabilirsiniz. Ama zaten çok yağlı bir hamur olduğu için, yumuşak olduğu için çok da kolay açılacaktır. Böyle bu şekilde açtım. Ben oklavada, merdanede kullanmadım. Şöyle parmak uçlarıyla dış tarafa doğru her seferinde yaparak hamurumu güzelce genişlettim. Şimdi içerisine erittiğim tereyağım var.
100 gram kadar hemen hemen tereyağı kullanıyorum. Şöyle her yerine gelebilecek şekilde damlatıyorum. Daha sonra da her yerine şöyle güzelce sürelim. Sonrasında şu ucu kısmından tutuyorum. Şöyle iç tarafa doğru katlıyorum. Ve tekrar yağımızdan bir kat daha sürüyoruz. Diğer tarafını aynı şekilde tutup bunun üzerine katlıyorum. Ve yine tereyağımızdan sürüyorum. Şimdi şu uç kısımlarını bu şekilde katlayalım. Bir kere daha şöyle hemen geçiyorum üzerinden. Son olarak da şu kısmını üzerine kapatıyorum. İlk hamurumuz şu an hazır. Diğerlerini aynı şekilde yapacağız. Bunu bir kenara alıyorum. Ve diğer hamurumla devam ediyorum. Aynı şekilde parmak uçlarına bastırarak bu şekilde hamurumu açıyorum. Hiçbir zorluk yaşamıyorum hamurumu açmakta. Çünkü yumuşak bir hamur. Dediğim gibi ama isterseniz tabii merdane de kullanabilirsiniz. Un kullanmıyorum. Hamurumu da aynı şekilde açtım. Yine tekrardan şöyle yağlarımızdan güzelce sürelim hamurumuzun üzerine. Şimdi az önce yaptığımız hamurumuzu, hazırladığımız hamurumuzu böyle üzerine alıyorum. Tam orta yerine ve şu kısmını tutup kapatıyorum. Bu kısmına tekrar eritilmiş tereyağımızdan sürüyorum. Ve diğer tarafını tutup aynı şekilde kapatıyorum. Bu kısmına da tereyağımızdan sürüyorum. Ve uç kısımlarını kapatmaya geldi sıra. Önce bu kısmını tekrar bir kat tereyağı ve son olarak da bu şekilde kapatalım. Kenara alıyorum. Ve en son hamurumuzu da aynı şekilde genişletelim. Açalım elimizle. Son hamurumu da açtım. Yine aynı şekilde yağımızdan her yerine gelebilecek şekilde sürelim. Ve sonuncu hamurumuzun üzerine bu hamurumuzu bu şekilde tekrardan orta yerlerine aldım. Uç kısmından kapatıyorum. Tereyağı sürüyorum. Yine aynı şekilde yani. 3 katı da aynı şekilde katlıyoruz. İç içe yaparak. Bu şekilde katladım. Şimdi hamurumu ters çeviriyorum. Parmak uçlarıyla bastırıyorum hafif genişletmek için. Bu aşamada merdane kullanacağım. Şöyle hem enine hem boyuna olacak şekilde hamurumu yavaşça genişletiyorum.
Bu şekilde genişlettim hamurumu. Şimdi fırın tepsisine alacağım. Bu şekilde hamurumu tepsime aldım. Birazcık telimi düzelttim. Alırken de 4'e katladım. Daha kolay oluyor. Zaten yapışma söz konusu değil. Şimdi bir bıçak yardımıyla şöyle şeritler atalım hamurumuza. Böyle bu şekilde şeritlerimizi de oluşturduk. Şimdi hamurumu ben bir kenara alacağım. Hamurumu tepsi mayası için bir kenarda bekleteceğiz. 15-20 dakika kadar. Biz de bu arada fırınımızı açalım 200 dereceye. Önceden ısıtalım birazcık. Ve sonrasında yumurtasının üzerine sürüp fırına vereceğiz. Arkadaşlar bunu da atlamak istemedim. Üzerinde streç filmle kapattım ki tepsi mayası daha çabuk olsun diye. Çok güzel dinlendi. Çok da güzel kabarmış. Şöyle kaldırıyorum. Ve burada da 2 yumurtanın sarısı, çok az da sıvı yağ koydum, karıştırdım. Şimdi çöreğimizin her yerine gelebilecek şekilde sürelim. Ve çöreğimizin üzerine ben sadece susam serpiştireceğim. İsterseniz çörek otu, isterseniz böyle bu şekilde boşta bırakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, çöreğimiz fırına gitmeye hazır. Nefis görünüyor. 200 derecelik fırında güzelce pişirelim çöreğimizi. Evet, çöreğimi fırından çıkardım. Üzerine biraz su serpiştirdim. Temiz bir bezle de kapattım. Çöreğimin son hali bu şekilde. Bir de sizlere iç tarafını göstermek istiyorum. Alt tarafı da çok güzel pişmiş. İncecik. Çöreğim bu şekilde. Yapacak olanlara kolay gelsin. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.